Herkese merhabalar, ben Onur Özbulut. Bugünkü konumuz selülit nasıl geçer programın içerisinde selülit tedavisinde kullanılan cihazlarda dikkat edilmesi gerekenler. Nedir bunlar? Selülit tedavisi uygulamasına girdiniz, siz selülitleriniz gideceğini düşünürken cildinizin elastikiyeti bozuldu ya da cildinizde kılcal damarlanmalar oluştu ya da cildinizde morluklar, yanıklar oluştu. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi teknolojileri tercih etmeniz gerekiyor? Hangi teknolojiler birazcık daha eski kaldı? Hangi teknolojiler birazcık daha yeni? Ya da sizin için en iyisi hangisi? Bunu öğrenmek istiyorsanız videonun tamamını izleyebilirsiniz. Tekrardan merhabalar. Estetik teknolojiler üzerine 16 yıllık geçmişin içerisinde bunun 10 yılı selülit ve bölgesel incelme üzerine devam etmekte. Hala daha bölgesel incelme, selülit tedavi sistemlerinin yenilenmesi, bunların geliştirilmesi, hangi teknolojilerle birlikte kombin edilmesi gerekiyor? Onlarla ilgili çalışmalara destek veriyorum. Doktorlarımızla, dermatologlar, plastik cerrahlar, medikal estetik doktorlarla istişare ediyoruz. Yurt dışında firmalarla bunları konuşuyoruz. BTL firmasının teknolojileri içerisinde diğer ülkelerle birlikte konuşuyoruz. En iyi teknolojiler nasıl üretiliyor ya da en iyi kombinasyonlar nasıl yapılıyor? Bunları öğreniyoruz ve biz de geliştiriyoruz. Sizin burada dikkat etmeniz gereken noktaları bugün sıralayacağım. Selülit tedavisinde bugüne kadar yapılan teknolojilerin hepsini aslında böyle kısa böyle bir geçeceğiz. Bu kısa geçtikten sonra hepsinin bir avantajı varken bir de dezavantajları var. O yüzden selülit tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler gibi bir video oluşturmak istedim. Bu videonun içerisinde siz uygulama yaparken cildinizin elastikiyetini bozabilecek ya da cildinizde damarlanma yapabilecek ya da cildinizde morluk ya da yanık oluşturabilecek teknolojilerden bahsedeceğim. Direkt böyle cihaz ismi ya da bir şey vermeyeceğim ama teknolojik olarak anlatacağım için siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. En azından dikkat edebilirsiniz. Gelelim selülit tedavisinde ya da selülit nasıl geçer konusundaki ilk baştaki kısa konumuza. Selülitin normal şartlarda selülitin oluşmasını sağlayan genel faktörlerden bahsedelim. Bu genel faktörler aslında birazcık ırsi de olabiliyor. Yani sizin DNA'nızda da olabiliyor. Aslında birazcık sizin hormonlarınızda da olabiliyor. Aslında birazcık yediğiniz yemeklerden ya da günlük yaşantınızla da alakalı olabiliyor. Dolayısıyla böyle sadece tek bir nedenden dolayı selülit oluşumu gibi bir şey söz konusu değil. Selüliti oluşturan bir sürü faktör var ve bu faktörlerde teknolojiler belirli olanlara dokunabiliyorlar ve belirli olanları yok edebiliyorlar. Bunlar nedir? Dolaşım bozukluklarını düzeltebiliyorlar. Bunlar nedir? Bağ dokuyu düzeltebiliyorlar. Toksin atıklarını düzeltebiliyorlar. Bunlar nedir? Düzensiz dokuları düzeltebiliyorlar ama cihazlar sizin hormonlarınızı etki edemiyor ya da kalıtsal vücudunuzdaki sizin bedeninizi herhangi bir şekilde cihazlarla değiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla biz elimizden geldiğinin en iyisini yapalım ki selüliti en aşağı seviyelerde tutabilelim. Selüliti %100 tedavi etmek kesinlikle mümkün değil. Böyle 2 seansta selülitimiz tedavi oluyor ya da 3 uygulamada ya da bir haftada selülitlere elveda, selülitlerimizden nasıl kesin kurtulabiliriz gibi videolar eğer ki arıyorsanız böyle bir video değil. Bilimsel içerikleri olan selülitin nasıl giderildiğini ve selüliti giderirken de nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatan bir video izleyeceksiniz. Bu videonun içerisinde kullanacağımız teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Selülit için ilk oluşturulmuş teknolojiler aslında bundan çok eski, yaklaşık 25-30 yıl öncesinde vakumlu sistemler. Bu vakumlu sistemler neden o zamanlar başarılıydı? Çünkü selüliti tedavi etmek için ya da selüliti gidermek için, selülit görüntüsünü azaltmak için el masajı gibi ya da el masajına alternatif oluşturabilecek vakumlu sistemler üretilmişti. Bu vakumlu sistemler ne yapıyordu? Belirli oranda uygulama alanında bacaktaki o ödemli olan kısmı sürekli olarak vakum yaparak ve hareketli bir şekilde vakum yaparak o bölgedeki dolaşımın açılmasını, o bölgedeki ödemin atılmasını sağlıyorlardı. Ancak bu vakumlu sistemlerde tabii ki artık teknolojik olarak çok geride kaldılar ama hala daha kullanılan yerler var. Bunlarda da belirli dezavantajlar vardı. Bu dezavantajlar neydi? Siz ne olursa olsun evet ödemi düzeltmek için ya da selüliti azaltmak için vakum yaptığınızda cildinizin elastikiyetini her türlü bozuyorsunuz. Çünkü sürekli olarak çekiştirdiğiniz bir cilt eski halini almaz. Bir balonu bir kere şişirdikten sonra eski haline döndüremezsiniz. Aynı mantıkta sürekli olarak vakumlu yapılan sistemlerde, sürekli olarak vakum yapılan sadece vakum yapılan sistemlerde selüliti tedavi edebiliyor musunuz? Belirli oranda. Selüliti giderebiliyor musunuz? Belirli oranda. Ama cildinizin elastikiyetini bozuyorsunuz. Bu vakumlu sistemlerden sonra
Shockwave sistemleri, yani aslında böyle titreşim bağlı, işte G5 gibi, işte Shockwave gibi böyle titreşim bazlı sistemler oluşturuldu. Bu sistemlerin de mantığı, evet biz burada belirli bir çarpma etkisi yapalım. Bu çarpma etkisiyle de belirli oranda birbirinden yağların ayrılmasını ve orada birazcık daha düzenin oluşmasını ve aynı zamanda enflamasyona bağlı da orada dokunun yenilenmesini sağlayalım dediler. Evet, güzel bir mantıkta başlangıç yapılmış. Ancak çok fazla titreşimin de bu titreşim seviyelerinin de cilde direkt hasar verebildiği gibi morlukların da oluşmasını, hatta damarların üzerinden herhangi bir şekilde ufacık bile olsa bir kılcal damar probleminiz varsa bu kılcal damarların çok büyümesini, genişlemesini, hatta damar çatlamalarına kadar gidebilecek problemler gözlemlenmiş. Dolayısıyla bu G5 tarzı ya da böyle sürekli titreşim yapan sistemleri de birazcık daha geliştirmek gerekmiş. Aynı nasıl vakumlu sistemler cildin elastikiyetini bozarken bunları geliştirip içerisine radyo frekans ekledilerse, bu titreşimli olan diğer sistemleri de farklı bir kanaldan bunları değiştirerek ses dalgasını içerisine eklediler. Ses dalgasını nasıl eklediler? Şöyle. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi selülit tedavisine kullanılan Shockwave teknolojilerinde mantık şu: bir tabanca var. Tabancanın içerisinde bir kurşun var. Kurşun ön kısımda bulunan bir metal parçaya çarpıyor ve çarptığında bir ses oluşturuyor. Bu oluşturduğu ses dalgası uygulama alanında cildinize bir çarpma etkisi yaratıyor. Ama ses dalgasıyla siz bir çarpma etkisi yarattığınız için o dokuda cildin üst katmanında değil de cildin altında yağın bulunduğu bölgede bir titreşim sağlıyor. Ve bu titreşimle uygulama alanında hem siz bir yeni doku yenilenmesi sağlamış oluyorsunuz, hem de dolaşımın artmasını sağlamış oluyorsunuz, hem de düzensiz yağları belirli oranda birbirinden ayırmış oluyorsunuz. Vücutta bunları daha sonrasında eliminize ediyor. Bu eliminizasyondan sonra da dokunun dış görüntüdeki düzelmesi sağlanabiliyor. Biraz önceki vakumlu olan sistemleri de geliştirdiklerinde ne yaptılar? İçlerine radyo frekans eklediler. Vakumlu sistemlere nasıl bir radyo frekans eklediler? Bipolar radyo frekans eklediler. Şimdi bunu bir başlık olarak düşünün. Bu başlık cildinizi böyle yukarıya doğru çektikten sonra başlıkların her kutbuna, iki kutbunun içerisine radyo frekans eklediler. Dolayısıyla vakum yaptığı yere de aynı zamanda ısı vermeye başladı. Aslında ısı değil, radyo frekans vermeye başladı. Radyo frekans da cilt altına belirli bir ısı oluşturdu. Bu ısı da hem vakum yaparak, yani bir masaj etkisi yaparak, hem de ısıyla da oradaki dokudaki yağların azalması sağlandı. Ancak biraz önce dediğim gibi tekrardan sürekli olarak vakum yaptığınız bir cildin eski haline dönmesi çok fazla mümkün değil. Tabii ki bu benim öngörüm. Bu klinik çalışmaların gösterdiği bir şey. Bu da aslında bilinen bir şey. Sürekli olarak vakum yapıyorsanız siz üzerine ne kadar ısıtırsanız ısıtın o cildin elastikiyetini bozarsınız. Yani cildi sıkılaştırmak için vakumlu hiçbir şey kullanamazsınız. Mantık dışı. Shockwave teknolojilerinin içerisine bir ara elektrik sistemleri koydular. Elektrik sistemleri de oraya mikro elektrik stimülasyonları vererek oradaki kasların sıkılaşmasını sağladılar ama çok fazla etkili olmadı. Daha sonra onları da çıkarttılar. Şu an teknoloji monopolar radyo frekansla selülit giderme işlemlerine giderken monopolar radyo frekansla cildin alt dokularına inerek o bölgede belirli bir ısı oluşturuyor. Ancak bu ısıyı oluştururken de cildin üst katmanlarını soğutmanız gerekiyor. Eğer ki soğutma yapmazsanız bu sefer de cildin üstünde çok büyük hasarlar olabiliyor. Ya da siz soğutma da yapıyorsunuz ancak uygulama başlığının ark konusunda monopolar radyo frekanslar ciltteki teması kaçırdıkları noktada eğer ki teknolojinin içerisinde, eğer ki sistemin içerisinde bu arkı önleyici başka bir teknoloji yoksa, patentli bir teknoloji yoksa, o zaman da cildin üstüne birçok yanık oluşabiliyor ve bu yanıklarda uzun süreli kalıcı yanıklar olabiliyor. Bu yanıkları da gidermek için belirli teknolojiler var. İşte sistem hastanın üzerinden ya da kişinin üzerinden kalktığı anda, teması kestiği anda cihaz da uygulamayı kesiyorsa o zaman da hastalarda ya da kişilerde, danışanlarda herhangi bir şekilde yanık oluşmuyor. Peki daha ileriye nasıl gittiler? En son ki bu daha önceden de videosunu çektiğim ve anlattığım şu an selülitteki en başarılı uygulama olan radyo frekans ve shockwave teknolojilerinin birleşimi
olan bir sistem var. Bu iki teknolojinin birleşimiyle cildin hem üst katmanlarında belirli oranda bir radyo frekansla ısı etkisi oluştururlar, hem de shockwave teknolojisiyle düzensiz yağların aynı zamanda parçalanmasını ve bağ dokunun düzelmesini sağlar. Şu ana kadar İnternet üzerinde bakıldığında işte Real Self gibi ya da diğer böyle danışanların kendi beğenilerini sundukları web sayfalarında, web sayfa ya da forum sitelerinde memnuniyet oranının %80'lerin üzerinde olan, ki şu an en son baktığımda bu teknolojinin Mton cihazının memnuniyet oranı %89'lardaydı. Bu kadar memnuniyet oranı yüksek olan başka bir teknoloji olmadı. Bir de şu an cerrahi olarak sayılabilecek invaziv bir uygulama var. Bu invaziv uygulamada ben çok fazla mantıken önermiyorum. Bu uygulama nedir? Selülitin olduğu, yani o dimple dediğimiz selülitin o oyuk olduğu ya da gamze olan, en basiti gamze olan noktalar önceden belirleniyor. O belirlendikleri işaretlenen yerlere ise cildin altına bir sistem girerek oradaki bağ dokuyu kesiyorlar. Ve oradaki bağ doku kesildiği için bağ doku normal şartlarda aşağıdaki yağın o dalgalanmasını gösterdiğinden dolayı orada bir gamze oluşuyordu. Bağ dokuyu kestiklerinde o yağ diye etrafa yayılıyor. Açıldığı zaman da cildin üstüne siz o gamzeyi görmüyorsunuz. Başarılı bir uygulama mı? Selülit görüntüsünü gidermekte mükemmel. Çünkü selülitin olduğu her bu gamzelerin hepsini tek tek yok edebiliyorsunuz. Ama bağ dokularınızı kesiyorsunuz ve o selülitteki oluşmuş olan düzensiz yağ her yere yayılıyor. Belirli bir süre sonra ne olacak? Bacak sallanacak ya da popo sallanacak. O uygulamada cildin altındaki yağ dokusu çok fazla böyle gevşek olacak. Kişi kilo verdiğinde daha da beter olacak. Çünkü o deri de onu tutmayacak. İyice sarkacaklar. Dolayısıyla selüliti teknolojik olarak giderdiğimiz bu teknolojilerde dikkat etmemiz gerekenler vakumlu sistemlerden birazcık uzak durulması ya da dediğim gibi uygulama alanına kullanılan bir de şeyler vardı. Tabii onları saymayacağım. İşte böyle internette Vicks'le tarçını karıştır, bandaj yap, üstüne birkaç tane aspirin koy, işte 2 gün, bunlar zaten böyle bir şey yok. At kılı ve at fırçası, böyle hani bu tarz şeylerle ya da biberli acı kremlerle bacaklarınızdaki selülitin gidiyoruz dedi. Bunlarla ilgili daha önce de zaten video çektim. O videoda burada ulaşabilirsiniz. Bunları zaten anlatmayacağım. Teknolojik olarak cildinize vakum yaptığınızda, bu aslında en önemlisi. Teknolojik sistemleri kullanarak selülitinizi gidermek için vakumlu teknolojiyi kullandığınızda cildinizin elastikiyetinin bozulacağını bilin. İkincisi, eski teknolojilerde shockwave ve titreşimli olan sistemlerde eğer ki kılcal damarlarınız varsa, varisleriniz varsa burada kılcal damarların artacağını bilin. Hatta damarlarınızda çatlama olup daha da böyle büyüyebilir. Bunları bilin. Ki selülit tedavilerinde ısıl işlemler böyle birazcık daha böyle risklidir. Çünkü selülit tedavisinde dolaşım bozukluğu olan kişilerde aynı zamanda gene kılcal damarlar olabiliyor. Bu kılcal damarlarda cildin üst katmanları soğutulmuyor. Yani cildin üstünü soğutmadan kullanacağınız bir radyo frekansa da gene aynı şekilde selülit tedavisi yapamazsınız. Son günlerde benim de videolarını anlattığım M-Scalp ve M-Scalp benzeri işte kas yapıyoruz dedikleri sistemlerle de zaten selülit gideremezsiniz. Bunların tamamen kası çalıştırma mantığında çalıştığı için selülite herhangi bir bağdaşlığı etkisi yoktur. Siz burada motor sinirlere uyarı veriyorsunuz. Motor sinirler kasları çalıştırıyor. Kaslarınız çalıştığı için selülitiniz gitmez. Çünkü selülit kasın üst katmanında bağ dokuyla yağın kendi aralarındaki düzensizliğinden oluşur. Alttaki kası sizin geliştirmeniz selüliti azaltmaz. Çok büyük sporcularda bile selülit görebilirsiniz. Buradaki önemli olan şey bağ doku ve kasın üzerindeki yağlardaki düzensizlik. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Belirli diyetler yapmanız gerekiyor. Belirli spor yapmanız gerekiyor ve cihazlardan yardım almanız gerekiyor. Sadece diyet ve sporla selüliti gideremezsiniz. Teknolojiyle her zaman kombin etmeniz gerekiyor ki siz bu öteki türlü robot gibi yaşamanız gerekiyor. İşte tuzlu yemeyeceksiniz, baharatlı yemeyeceksiniz. Her gün kalkacaksınız, sabah işte limonlu su içeceksiniz. Sürekli olarak yürüyüş yapacaksınız. Ayaklarınızı sürekli yani bu tempoda böyle bir hayat yaşayabiliyorsanız evet selülitinizi %10'luk %15'lik seviyede
devam ettirebilirsiniz ama eğer ki böyle bir hayat yaşamıyorsanız, hayatınızda böyle farklılıklar varsa ki bu çok böyle zor bir durum. Hayatınızda farklılıklar varsa o zaman teknolojilerden faydalanmanız gerekiyor. Faydalanacağınız teknolojinin içerisinde dediğim gibi vakumlu sistemlerden birazcık dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece Shockwave teknolojilerinde damarlarınız varsa dikkat etmeniz gerekiyor. Cildinizin elastikiyetini bozmamanız gerekiyor. Eğer ki bir radyo frekans uygulaması yapıyorsanız cildin üst katmanlarını soğutan ve ark yapmasını engelleyen bir teknoloji bulmanız gerekiyor. Yoksa cildinizde de yanıklar görebilirsiniz. Sorularınız olursa, aklınıza takılan ne olursa olsun, selülit nasıl geçer programımızın içerisinde selülit tedavilerinde kullanılan teknolojilerde dikkat edilmesi gerekenleri anlattım. Benim için bu kadar yeter. Eğer ki sorularınız olursa ya da farklı teknolojilerle ilgili bir bilgi isterseniz bunları soruların kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.